doğanın derinliklerinde gizemli bir dünya saklıdır. Bu bölgelerde hayvanlar aleminin en şaşırtıcı ve ustaca adaptasyonlarıyla karşılaşmak mümkündür. Ormanların sessizlikleri arasında tilkilerin kurnaz gölgeleri dolaşır. Onlar, doğanın hikayesinde kendi muhteşem rollerini oynayan zarif ve zeki canlılardır. Küçük ayak izleriyle izlerini bırakan tilkiler, doğanın usta oyuncularıdır. Zekaları ve kurnazlıklarıyla tanınan bu hayvanlar, yıllar boyunca insanların hayranlık duyduğu ve bazen de korktuğu canlılardan olmuşlardır. Ancak, tilkilerin dünya üzerindeki rolü sadece bu kadarla sınırlı değil, aynı zamanda ekosistemin dengesi için hayati öneme sahip bir parçadırlar. Tilkilerin evrimi ve tarihçesi, doğa tarihinde önemli bir yer tutar. Tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar uzanan bir süreçte tilkilerin adaptasyonları ve yaşam tarzları büyük değişimler geçirmiştir. Tilkiler, köpekgiller ailesine aittir ve bu ailenin birçok farklı türü bulunmaktadır. Bu türler arasında kırmızı tilki, gri tilki, arktik tilki ve fenek tilkisi gibi çeşitli alt türler bulunmaktadır. Tarih öncesi kayıtlar, tilkilerin soyunun yaklaşık 50 milyon yıl öncesine dayandığını göstermektedir. Fosil kayıtları, tilkilerin atalarının Kuzey Amerika ve Avrasya'nın çeşitli bölgelerinde yaşadığını göstermektedir. Tilkilerin evrimi, çeşitli iklim değişikliklerine ve ortam koşullarına uyum sağlamalarını içerir. Yırtıcı avcılardır ve zaman içinde avlanma teknikleri ve yaşam alanlarındaki değişimlere uyum sağlamışlardır. Örneğin, bazı tilki türleri ormanlık alanlarda yaşarken, diğerleri çöllerde veya kutup bölgelerinde yaşamayı tercih etmişlerdir. İnsanlarla olan etkileşimleri de tilkilerin tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Tarih boyunca avlanma, kürk ticareti ve habitat kaybı gibi insan faaliyetlerinin etkilerine maruz kalmışlardır. Ancak bazı kültürlerde tilkiler mitolojik ve kültürel öneme sahip olmuş, hikayelerde ve efsanelerde sıkça yer almışlardır. Fiziksel özellikleri ve anatomileri, avlanma yetenekleri ve yaşadıkları çeşitli habitatlara uyum sağlamaları için özel olarak evrimleşmiştir. Tilkilerin vücutları genellikle ince ve uzundur, bu da onlara hızlı ve çevik hareket etme kabiliyeti sağlar. Tilkilerin boyu ortalama olarak 45-90 santim arasında değişir ve kuyrukları da ortalama vücut uzunluklarına yakındır. Kuyrukları sıklıkla yoğun tüylerle kaplıdır ve bu tüyler tilkilerin sıcaklık düzenlemesine yardımcı olurken aynı zamanda iletişim aracı olarak da kullanılır. Tilkilerin kafaları genellikle uzun ve sivri, burun kısımları ise oldukça uzundur. Bu uzun burun, koku alma yeteneklerini geliştirmiş ve avlarını bulmalarına yardımcı olur. Gözleri genellikle iri ve çevik avcı olmalarına uygun şekilde önlerde yer alır. Ayrıca, tilkilerin kulakları oldukça büyük ve konik şekildedir, bu da işitme yeteneklerini artırır ve avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Tilkilerin tüyleri genellikle kalın ve yoğun yapıdadır. Bu tüyler, tilkilerin vücut sıcaklığını düzenlemelerine yardımcı olur ve aynı zamanda kamuflaj için de önemli bir role sahiptir. Renkleri genellikle çeşitlilik gösterir ve tilkiler, yaşadıkları çevreye uyum sağlamak için farklı renk varyasyonlarına sahip olabilirler. Bacakları uzun ve güçlüdür, bu da hızlı koşma ve atlamalarını sağlar. Ayakları genellikle pençelerle donatılmıştır ve bu pençeler avlarını kavramalarına ve çeşitli kazıları yapmalarına yardımcı olur. Özellikle ön bacaklardaki pençeler, avlarını yakalamak veya zeminde çukurlar açmak için adapte edilmiştir. Tilkilerin dişleri, etoburlar olarak avlarını yakalamak ve parçalamak için özelleşmiştir. Kesici dişler ve köpek dişleri, eti yırtmaya ve parçalamaya yardımcı olurken, arka dişler, genellikle çiğnemeyi ve eti öğütmeyi sağlar. Ayrıca, tilkilerin dişleri arasında boşluklar bulunur ve bu da onlara eti daha etkili bir şekilde parçalama kabiliyeti kazandırır. Tüm bu fiziksel özellikler ve anatomik adaptasyonlar, tilkilerin başarılı avcılar olmalarını sağlar ve aynı zamanda yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına da yardımcı olur. Bu özellikler, tilkilerin doğal düşmanlarından kaçınmalarını, avlanmalarını ve üremelerini kolaylaştırır.
Böylece doğanın hassas denge sistemine katkıda bulunurlar. Dünya genelinde bugüne kadar tanımlanmış ve bilinen yaklaşık 26 tilki türü bulunmaktadır. Ancak bu sayı zaman içinde güncellenebilir çünkü bilim insanları yeni türler keşfetmeye devam etmektedir ve bazı türlerin sınıflandırmaları da zamanla revize edilebilir. Tilkilerin yaşam süresi, türlerine, yaşadıkları çevreye ve doğal koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle, tilkilerin doğal yaşam süresi, ortalama 3 ila 6 yıl arasında değişir. Ancak, bazı tilki türleri, özellikle doğal düşmanlardan, avlanmadan veya hastalıklardan dolayı daha kısa bir yaşam süresine sahip olabilirler. Diğer yandan, iyi korunan veya kontrol altında bulunan tilkilerin yaşam süresi daha uzun olabilir. Örneğin, bakım altında yaşayan tilkilerin 10 yıla kadar yaşayabileceği gözlemlenmiştir. Tilkilerin ekolojisi ve yaşam alanları, çeşitli tilki türlerinin farklı çevresel koşullara uyum sağlama yeteneklerini yansıtır. Tilkiler genellikle çok çeşitli habitatlarda bulunabilirler ve adaptasyonları sayesinde bu çeşitliliği başarıyla karşılarlar. Çöller, zorlu koşullarıyla tanınan, ancak aynı zamanda çeşitli türlerin hayatta kalma stratejilerini sergilediği ilginç yaşam alanlarıdır. Çöllerde yaşayan tilkiler, bu zorlu ortama uyum sağlamak için çeşitli adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Bu bölgedeki türler, genellikle açık kahve veya sarı renklerde tüylere sahiptirler, bu da onlara çöl ortamında kamuflaj sağlar. Ayrıca, kulakları genellikle büyük ve sivri olur, bu da işitme yeteneklerini artırır ve avlarını tespit etmelerine yardımcı olur. Uzun ve ince bacakları, hızlı koşma ve çöl kumlarında dolaşma yeteneklerini destekler. Çöller, genellikle suyun kıt olduğu yerlerdir, bu nedenle çölde yaşayan tilkiler, su tasarrufu yapmak zorundadırlar. Bazı tilki türleri, suyu ihtiyaç duydukları yiyeceklerden elde ederler veya vücutlarında depolarlar. Ayrıca, çölde yaşayan tilkiler, su kaybını önlemek için gece avlanmayı tercih edebilirler. Çünkü gündüzleri vücutlarını serin tutmak için su kaybı daha fazla olabilir. Bu bölgede yaşayan tilkiler, genellikle küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve böcekler gibi küçük hayvanlarla beslenirler. Bu avlar, tilkilerin su ihtiyacını da karşılayabilir. Tilkiler, genellikle avlarını gizlenmiş yuvalarda veya kayalıkların altında bulurlar ve kurnaz avcılar olarak tanınırlar. Ayrıca, tilkilerin tüyleri, güneş ışınlarını yansıtarak vücutlarının aşırı ısınmasını engeller. Bu tilkiler, genellikle kumlu veya kayaçlı bölgelerde yuva yaparlar. Yuvalar, sıcaklığı korumak ve yavruları korumak için tasarlanmıştır. Üreme döneminde dişiler, genellikle yuvalarında yavrularını büyütürler ve onlara bakım sağlarlar. Kutuplarda yaşayan tilkiler ise, Arktik ve Antarktika bölgelerindeki aşırı soğuk koşullara uyum sağlamak için benzersiz adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Arktik tilkiler, Kuzey Kutup dairesindeki soğuk bölgelerde yaşarlar. Beyaz veya gri kürkleri, kış mevsiminde çevrelerindeki karla mükemmel bir kamuflaj sağlar. Kürklerinin yoğunluğu ve kalınlığı, vücut ısısını korumalarına ve soğuk hava koşullarından korunmalarına yardımcı olur. Genellikle kemirgenler, kuşlar, balıklar ve diğer küçük hayvanlarla beslenirler. Antarktika'da yaşayan tilkiler, Falkland tilkileri olarak da bilinir. Kürk renkleri genellikle gri veya kahve tonlarındadır ve bu renkler kayalık ve karlı ortamlarda kamuflaj sağlar. Ayrıca, soğuk suya uyum sağlamak için yağlı bir tabaka ile kaplı, kalın bir derileri vardır. Kutuplarda yaşayan tilkiler, soğuk hava koşullarına uyum sağlamak için çeşitli davranışsal adaptasyonlar geliştirmişlerdir. Örneğin, vücutlarını sıcak tutmak için sıklıkla birbirlerine sokulurlar veya sığınaklarında bir araya gelirler. Ayrıca, yiyecek arayışında uzun mesafeler kat ederler ve avlarını takip etmek için hassas koku alma yeteneklerini kullanırlar. Arktik tilkileri genellikle karlar altında yuva yaparlar. Dişiler genellikle 4 ila 10 yavru doğururlar ve yavruları kürklerinin altında sıcak tutarlar. Antarktika tilkileri genellikle kaya yarıklarında,
veya toprak tünellerinde yuva yaparlar. Dişiler, yavrularını korumak ve ısıtmak için sıkıca sarılırlar. Ormanda yaşayan tilkiler ise, ormanın gizemli ve yoğun hayatında kendilerine özgü yaşam planları geliştirmişlerdir. Genellikle açlık, çalılık ve fundalık alanlarda bulunurlar. Bu bölgeler, tilkilerin saklanmaları ve avlanmaları için uygun gizlenme alanları sağlar. Ayrıca, ormanlarda bulunan çeşitli avlar, tilkilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılar. Ormanda yaşayan tilkiler, genellikle küçük memeliler, kuşlar, sürüngenler ve böceklerle beslenirler. Bu avlar, tilkilerin çevikliklerini ve avlanma becerilerini sergilemelerini sağlar. Ormanlar, tilkilerin avlarını takip etmeleri ve saklanmaları için uygun bir ortam sunar. Kürk renkleri genellikle orman zeminine uyum sağlayacak şekilde seçilir. Kahverengi, gri veya sarı tonlarındaki kürkleri, tilkilerin orman zemininde kamufle olmalarına ve avlanma stratejilerini gizlice yürütmelerine yardımcı olur. Ormanda yaşayan tilkiler, genellikle yuvalarını toprak altında veya ağaç köklerinde yaparlar. Dişiler, genellikle bu yuvalarda yavrularını büyütürler. Üreme döneminde, tilkilerin çiftleşme ve yavru bakımı için, ormanın derinliklerinde uygun yerler bulmaları önemlidir. Bazı tilki türleri, ormanlarda sosyal gruplar halinde yaşarlar, diğerleri ise, daha yalnız hayat tarzını tercih ederler. Ancak, ormanda yaşayan tilkiler, genellikle avlanma alanlarını ve sınırlarını korumak için, teritoriyal davranışlar sergilerler. Birçok tilki türü, ormanlarda gece avcısı olarak faaliyet gösterir. Bu durum, tilkilerin avlarını takip etmelerini ve yırtıcı hayvanlardan kaçınmalarını sağlar. Gündüzleri ise, genellikle dinlenirler ve saklanırlar. En bilindik tilki türleri arasında, kızıl tilki bulunmaktadır. Kızıl tilki, Avrasya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da geniş bir coğrafi alanda yaygın olarak bulunan ve en tanınmış tilki türlerinden biridir. Ormanlık bölgelerden çayırlara, dağlık alanlardan kırsal bölgelere kadar çeşitli bölgelerde yaşarlar. Turuncu ve kırmızı renkli kürkleri, beyaz göğüs ve karın bölgeleriyle dikkat çeker. Esnek ve kurnaz avcılar olarak bilinirler ve avlarını bulmak için olağanüstü koku alma yeteneklerini kullanırlar. Hem gece hem de gündüz avlanabilirler ve beslenme ihtiyaçlarını kemirgenler, kuşlar, meyveler ve diğer çeşitli avlarla karşılarlar. Kızıl tilkiler, insanlarla yakın ilişkiler içinde yaşarlar ve hem doğal hem de kentsel ortamlarda başarıyla adaptasyon gösterebilirler. Tilki türleri arasında büyüklük ve önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Örneğin, kızıl tilki türü, erkekler için genellikle 4 ila 8 kilogram arasında bir ağırlığa sahipken, dişiler daha hafif olabilir. Diğer tilki türleri de benzer şekilde değişkenlik gösterebilir. Örneğin, kutup tilkisi, genellikle kızıl tilkiden biraz daha büyük olabilir ve erkekler ortalama olarak 14 ila 20 kilogram arasında bir ağırlığa sahip olabilirken, dişiler biraz daha hafif olabilir. Ancak, genel olarak, tilkilerin ortalama ağırlığı, türüne ve cinsiyetine bağlı olarak 3 ila 20 kilogram arasında değişebilir. Tilkiler, doğal düşmanlarından kaçmak ve beslenmek için çeşitli ilginç avlanma yetenekleri geliştirmişlerdir. Bu yetenekler, tilkileri çevrelerine hakim olan usta avcılar durumuna getirir. Tilkilerin belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri, olağanüstü koku alma yetenekleridir. Tilkilerin burunları, avlarını uzaktan tespit edebilecekleri kadar hassastır. Avlarının kokusunu takip ederek, genellikle gizlenmiş avlarını bulabilirler. Özellikle gece avcısı tilkiler, bu keskin koku alma yeteneğini, gece boyunca avlarını izlemek için kullanırlar. Avlarını yakalamak için, inanılmaz derecede sessiz ve kurnaz olabilirler. Avlarına yaklaşırken, adımlarını hafifletir ve hareketlerini minimalize ederler. Böylece, avlarını şaşırtırlar ve aniden bir saldırıyla onları ele geçirebilirler. Bu sessizliği ve kurnazlığı kullanarak, avlarını genellikle beklenmedik bir anda yakalarlar. Ayrıca, tilkilerin fiziksel yetenekleri de onları etkili avcılar yapar.
hızlı ve çevik hareket edebilme yetenekleri, tilkilerin avlarını kovalarken veya kaçarken üstünlük sağlamalarını sağlar. Güçlü pençeleri ve keskin dişleri, avlarını yakalama ve parçalama konusunda onlara yardımcı olur. Tilkiler aynı zamanda avlarını kandırmak için taktikler geliştirebilirler. Taklit, oyun oynamak veya avın dikkatini dağıtmak gibi davranışlarla avlarını daha kolay ele geçirebilirler. Bu zeki taktikler, tilkilerin avlanma başarısını artırır ve onları doğanın en yetenekli avcılarından biri yapar. Kemirgenler, tilkilerin en yaygın avları arasındadır. Fareler, sıçanlar, tavşanlar ve sincaplar gibi kemirgenler, tilkiler için lezzetli bir ziyafet sağlar. Bu küçük memeliler, tilkilerin avlanma listesinin başında gelir. Tilkiler, genellikle kemirgenlerin yuvalarını izleyerek veya onları tarayarak avlarını bulurlar. Kuşlar da tilkilerin sık sık avladığı canlılar arasındadır. Özellikle yerde yuva yapan veya düşük dallarda konaklayan kuş türleri tilkilerin hedefi olabilir. Tilkiler, sessiz ve kurnaz avcılar olarak kuşları da başarıyla avlayabilirler. Böcekler, tilkilerin menüsünde önemli bir yer tutar. Özellikle gece avcısı tilkiler, böcekleri tespit etmek için inanılmaz derecede hassas koku alma yeteneklerini kullanırlar. Arılar, çekirgeler, hamam böcekleri ve diğer böcek türleri tilkilerin avlarını oluşturur. Tüm bu avlar, tilkilerin çevikliği, koku alma yetenekleri ve avlanma stratejileriyle birleşerek doğadaki başarılı avcılar olarak ünlerini korumalarını sağlar. Tilkilerin avlanma alışkanlıkları, onların yaşadıkları ekosistemlerin bir parçası olan karmaşık bir dengenin bir parçasıdır. Tilkiler, genellikle sosyal olarak tek başlarına yaşayan hayvanlardır, ancak bazı durumlarda belirli sosyal yapılar ve iletişim biçimleri sergileyebilirler. Çoğu tilki türü genellikle tek başlarına yaşar ve avlanır. Bu durum, kendi başlarına yiyecek bulmalarını, yuva yapmalarını ve diğer günlük faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlar. Tilkiler genellikle bireysel avcılardır. Bazı durumlarda tilkiler arasında sosyal bağlar kurulabilir. Özellikle aile grupları içinde veya çiftleşme mevsiminde kısa süreli sosyal etkileşimler gözlemlenebilir. Ayrıca, bazı tilki türlerinde anneler ve yavrular arasında güçlü bağlar oluşabilir. Bu canlılar, iletişim kurmak için çeşitli sesler, vücut dili ve kokular kullanabilirler. Sesli iletişim, yavru tilkiler arasında veya avlanma sırasında kullanılabilir. Ayrıca, vücut dili, tehditler veya davranışsal sinyaller göndermek için kullanılabilir. Kokular, tilkiler arasında kimlik belirleme, avcıları tespit etme ve sosyal ilişkiler kurma gibi çeşitli amaçlar için kullanılır. Tilkiler, çiftleşme ve üreme davranışlarıyla dikkat çeken hayvanlardır. Çiftleşme dönemi, genellikle kış mevsiminde, yani sonbahar ile ilkbahar arasında gerçekleşir. Bu dönemde, üreme amaçlı olarak daha aktif hale gelirler. Çiftleşme mevsiminde, koku ve ses iletişimi yoluyla eş bulma ve çiftleşme davranışlarını sergilerler. Özellikle erkek tilkiler, dişileri çekmek için kokularını ve çağrılarını kullanırlar. Bu dönemde erkekler arasında rekabet ve dişiler arasında seçici davranışlar gözlemlenebilir. Tilkiler, çiftleşme ritüelleri olarak kabul edilen davranışlar da sergileyebilirler. Bu ritüeller, eşleşme davranışlarını teşvik etmek ve eşler arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla gerçekleşir. Tilkilerin gebelik süresi, genellikle yaklaşık 50 ila 60 gün sürer. Dişiler, doğum yapmadan önce genellikle bir yuva hazırlarlar. Yavrular, genellikle ilkbaharda doğar ve anneleri tarafından birkaç hafta boyunca bakılır. Bir diğer önemli konu olan tilkilerin kuyruk özelliği, onların anatomik yapılarından ve davranışlarından biridir ve çeşitli fonksiyonlara sahiptir. Tilkilerin uzun ve kürklerle kaplı kuyrukları, dengeyi sağlamak ve hızlı manevra yapabilmek için önemlidir. Bu özellik, tilkilerin avlarını takip ederken veya kaçarken çevik bir şekilde hareket etmelerini sağlar. Tilkiler, kuyruklarını bazı durumlarda sosyal iletişim aracı olarak kullanabilirler.
Örneğin, diğer tilkilerle etkileşime girdiklerinde veya tehdit altındayken kuyruklarını kaldırabilir veya sallayabilirler. Bazı tilkiler, sıcak havalarda vücut ısısını düzenlemek için kuyruklarını kullanabilirler. Kuyruklarını havalandırarak vücut ısısını düşürebilir veya kuyruklarını bedenlerine sararak sıcak tutabilirler. Tilkilerin kuyruk uzunluğu türlerine ve bireylerine göre değişebilir. Genellikle tilkilerin kuyrukları, vücutlarına oranla oldukça uzun olabilir ve vücutlarının dengesini sağlamak ve manevra kabiliyetlerini artırmak için önemli bir role sahiptir. Örneğin, kızıl tilki türünde genellikle 30 ila 40 cm uzunluğunda olabilir. Kutup tilki gibi diğer türlerin kuyrukları ise genellikle ortalama 25 ila 35 cm uzunluğunda olabilir. Ancak her tilki bireyi farklı olabilir ve kuyruk uzunluğu da bireyden bireye değişebilir. Tilkiler, doğada bir dizi doğal düşmanla başa çıkmak zorunda kalırken hayatta kalma becerileri geliştirmişlerdir. Tilkilerin en büyük doğal düşmanlarından biri büyük yırtıcılar olabilir. Özellikle kurtlar, çakallar, pumalar ve köpekler tilkilerin avı durumuna gelebilir. Bu tür yırtıcılarla karşılaşan tilkiler, genellikle kaçma veya gizlenme becerilerini kullanarak hayatta kalma çabası içine girerler. Bazı büyük kuşlar, özellikle kartallar ve baykuşlar, tilkilerin doğal düşmanları arasındadır. Bu tür kuşlar, tilkilerin yavrularını veya zayıf bireylerini avlayabilirler. Tilkiler, bu tür saldırılara karşı uyanık olmalı ve yavrularını korumak için dikkatli olmalıdır. İnsanlar, tilkilerin doğal düşmanları arasında yer alabilir. Habitat kaybı, avlanma, kirlilik ve araç çarpışmaları gibi insan etkileri tilki popülasyonlarını tehdit edebilir. Ancak bazı tilki türleri insan etkisi altında bile hayatta kalmayı başarabilmiştir. Tilkiler, bu doğal düşmanlarla başa çıkmak için çeşitli beceriler kullanır. Kaçma, gizlenme, saldırma ve grup içinde dayanışma gibi davranışlar, tilkilerin hayatta kalma becerilerinin bir parçasıdır. Ayrıca, tilkiler genellikle avlanma ve beslenme becerilerini de bu doğal düşmanlara karşı korunmak için ayarlarlar. Bu çeşitli stratejiler, tilkilerin ekosistemde başarılı bir şekilde hayatta kalmasını sağlar. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.